Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol vitaminli, nefis bir çorba tarifiyle geldim. Tarifimde kullandığım malzemeler açıklamada mevcut. Hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Uygun bir tencereye yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ya da çiçek yağını alalım. Üzerine ben bir adet büyük boy kullandım. Yemeklik doğradığım soğanı ekledim. Orta büyüklükte de olabilir. Soğanın bu tarz çorbalara çok lezzet kattığını düşünüyorum çünkü. Soğanlar diriliklerini kaybedinceye kadar, hafif rengi dönünceye kadar orta ateşte kavrulsun. Soğanımızın rengi dönmeye başladı. Hatta döndü, yumuşadı da biraz. Üzerine bir yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ettim. Domates salçasını da ekledikten sonra bir müddet daha soteleyelim. Ardından diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Diğer tarafta bir adet orta büyüklükte havucu ve patatesi küçük küçük doğramıştım ben küpler şeklinde. Onları da tencereye aldım. Bunun yanında 2 diş sarımsağı da küçük küçük olacak şekilde bıçakla doğruyorum. Üzerine sarımsak da çok lezzet katıyor bu tarz çorbalara. Gerçekten tam bir vitamin deposu bir çorba oluyor. Özellikle sebze yemekte zorlanan, sebze yemek istemeyen çocuklarınız varsa bu tarz çorbaları farklı sebzelerle, kış sebzeleriyle çeşitlendirebilirsiniz. Bunu belirtmek istedim. Ben bu tarz çorbaları mutfağımda sık sık yapıyorum. Sizlere de yapmanızı öneririm. Bir defa yaptığınız takdirde sürekli yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum daha önce denemediyseniz. Eğer bütün malzemeleri birkaç dakika boyunca güzelce soteleyelim. Yani ben ortalama 3-4 dakika boyunca bu şekilde soteledikten sonra diğer tarafta 3 adet pırasayı doğramıştım. Küçük küçük doğradım, yıkadım ve onu ekledim. Ve 1 su bardağı bir su bardağı mercimeği de yıkadım. 1 su bardağı mercimeği de ilave ettim. Bunları da güzelce harmanlıyorum, karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra uzun süre sotelememize gerek yok. Birazdan suyunu da ilave edeceğim. Ben biraz küçük bir tencerede hazırlamışım. Sizler bu malzeme oranıyla hazırladığınızda bir tık daha büyük tencerede hazırlarsınız. Fakat tam denk geldi aslında. Sadece kaynarken taşacak kaygısı yaşadım biraz, o kadar. Ortalama 7,5 su bardağı kadar sıcak su ekledim bu aşamada. Üzerine tuzu da ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. 7,5 su bardağı ideal oldu. Tabii ki sonrasında kıvamına göre sizler sıcak su eklemesi yapabilirsiniz. Yani sıvı olmasındansa koyu olması daha iyi, biliyorsunuz. Ortalama yarım saat gibi bir sürede mercimekler yumuşadı. Diğer malzemeler de aynı şekilde yumuşadı. Sizler 30 dakikadan sonra bir kontrol edin. Eğer bu kıvama geldiyse blenderdan geçirebilirsiniz. Artık blenderdan geçiriyorum. Blenderdan geçirdikten sonra son işlem olarak baharatları ilave edeceğim. Tuzunu pişerken eklemek istemiştim ben. Bu aşamada da ekleyebilirsiniz. Baharat olarak karabiber, pul biber, kimyon ve zerdeçal ekledim ben. Sizler damak tadınıza göre baharatları çeşitlendirebilirsiniz tabii ki. Çorban biraz dinlendikten sonra da servis ettim. Kıvamı, sunumu, lezzeti gerçekten tek kelimeyle şahane oluyor. Biz ailecek çok seviyoruz bu tarz çorbaları, belirttiğim gibi. Üzerine de az miktarda tereyağında pul biber, kırmızı toz biber yaktım, onu da ekledim. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.